sizlerle birlikte değerli eşyalarımızın güvenliğini sağlayan bir proje geliştireceğiz. Bu proje sayesinde eşyalarınıza sizden habersiz kimse dokunamayacak. Peki bunu nasıl yapacağız? Önce malzemelerimize bakalım, ardından kodlamasına geçelim. Elimde tabii ki Pino kontrol kartım var. Bir adet kırmızı led modülüm, bir adet buzzer modülüm, bir adet hareket algılama yani pır sensörüm mevcut. Sensör ve modüllerimi Pino kontrol karta bağlamak için bağlantı kabloları, Pino kontrol kartı bilgisayara bağlarken kullanacağım USB kablo ve projemi bilgisayardan bağımsız çalıştırmak istediğimde güç vermek için 9 volt pilim ve pil şapkam yanımda. Şimdi hemen pır sensörünün bağlantısını yaparak başlamak istiyorum. Hareket algılama yani pır sensörünün sensör kartı üzerinde mor renkli bir etiket bulunuyor. Pino kontrol kartı üzerinde mor renkli kapılardan dilediğim bir tanesine bağlantı yapabilirim. 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 numaralı kapılar benim hareket algılama sensörüm için uygun kapılar. Hemen bağlantı kablosunu aldım. Şöyle gelip 1 numaralı kapıya bağlantımı yapıyorum. Buzzer modülüne devam edelim. Buzzer modülümün üzerinde mor renkli bir etiket bulunuyor. Yine Pino kontrol kartı üzerinde mor renkli kapılardan bir tanesine bağlantı yapacağım. Bağlantı kablom yardımıyla 2 numaralı kapıya buzzer modülümü bağladım. Şimdi led modülümü bağlayacağım. Yine led modülümün üzerinde de mor renkli bir etiket var. Pino kontrol kartı üzerinde kalan mor renkli kapılardan bir tanesine bağlantı yapabilirim. Şöyle hemen led modülümü de 4 numaralı kapıya bağlayayım. Şimdi Pino kontrol kartımı bilgisayara bağlayacağım. USB kablosunu alıp küçük ucunu Pino kontrol karta, diğer tarafını ise bilgisayardaki USB portuna bağlıyorum. Pino kontrol kartımı kodlayabilmek için bilgisayardan Emblock programını açıyorum ve program üzerinde bazı düzenlemeler yapıyorum. İlk olarak Pino ile ilgili kodlara erişebilmek için Pino uzantısını indirmem gerekiyor. Uzantılar menüsüne tıklıyorum. Uzantıları yönet diyorum. Açılan pencerede arama bölümüne gelip Pino yazıyorum. Karşıma çıkan Pino uzantısının indir butonuna tıklıyorum. Ve Pino ile ilgili kodlarım indirildi. Çarpıya bastım. Robotlar sekmesine geldim. Evet, artık Pino kodlarım burada. Farklı herhangi bir uzantıya ihtiyaç duymayacağım için uzantılar menüsüne gelip diğer uzantıları kapatabilirim. Kartlar menüsünden devam edelim. Arduino Nano seçili mi değil mi kontrol ediyorum. Evet, Arduino Nano seçili. Devam edelim. Bağlan menüsüne geliyorum ve seri port üzerinden bağlantıyı yapacağım. Benim bilgisayarımda COM6 değeri çıktı. Bu sizin bilgisayarında COM3, COM5, COM7 gibi farklı değerler olarak görülebilir. Hatta aynı anda birden fazla COM değeri bile görebilirsiniz. Bu tamamen Pino kontrol kartınızın bilgisayara bağlandığı USB portunun adıyla alakalı. Siz doğru COM'u bulup seçim yapmalısınız. Hemen seçimimizi yaptık. Yukarıda seri port bağlandı dedi. Robotlar sekmesindeki kırmızı düğmemiz de yeşil oldu. Yani bağlantımızda bir sorun yok. Tekrar bağlan menüsüne geliyorum ve aygıt yazılım güncellemesine tıklıyorum. Aygıt yazılım güncellemesi Pino kontrol kartımla Emblock programının haberleşmesini sağlar. Kartımızın içerisinde öncesinden kalan kodlar varsa bu kodları silerek kartımızı sıfırlar. Programı açtığınızda bu işlemi bir kez yapmanızı tavsiye ediyoruz. Bunun yanı sıra bağlantılardan ve kodlardan eminseniz ama hala problem yaşıyorsanız yine aygıt yazılım güncellemesine başvurabilirsiniz. Yükleme bitti uyarısı geliyor kısa bir süre içerisinde. Kapat butonuna tıklayıp çıkıyoruz. Şimdi sensör ve modüllerimizi ayrı ayrı test edelim. Çalışıp çalışmadıklarına bir bakalım. Ardından da kodlarımızı, proje için gereken kodlarımızı yazmaya başlayacağız. İlk olarak kırmızı ledimi bir yakıp söndürmek istiyorum. Robotlar sekmesindeyim. Pino led durumunu değiştir kodunu alıyorum. İlk yapmam gereken şey neydi? Kapı seçimini yapmak. 4 numaralı kapıya bağladığım için Pino 4 olarak değiştiriyorum. Led durumunu yüksek yapalım. Başına bir olay alabiliriz olaylardan. Boşluk tuşu basınca olayını aldım. Ya da çift tıklayarak da çalıştırabiliriz. Boşluk tuşuna bastım. Kırmızı ledim gördüğünüz gibi yandı. Durumunu düşük yapalım. Ve tekrar boşluk tuşuna basıyorum. Ledimi kapattım, söndürdüm. Şimdi hemen
Buzzer modülümüzü de test edelim. Yine robotlar sekmesindeyim. Pino Buzzer ses çıkar kodunu alıyorum. Şöyle şuraya küçültelim. 2 numaralı kapıya buzzer'ı takmıştık. Bu nedenle Pino 2 olarak seçim yapıyorum. Notada istediğiniz bir notayı verebilirsiniz. Şöyle bir nota seçelim. Üstüne çift tıklıyorum. Evet, tıkladıkça buzzer'dan ses de çıkıyor. Bu şekilde buzzer'ı çalıştırmış olduk. Şimdi hemen pır sensörümüzden, yani hareket algılama sensörümüzden de bir değer okuması yapalım. Değişken oluşturarak da değer okuması yapabiliriz. Ya da direkt kukla üzerinden değer okuma da yapabiliriz. Öncelikle robotlar sekmesinde hareket algılama sensörü oku kodunu alıyoruz. Daha sonra kukla üzerinden okuma yapacağı için görünüm sekmesine gidip merhaba de kod bloğunu alıyorum ve içerisine hareket algılama sensörü oku kodunu yerleştiriyorum. Bu okuma işleminin sürekli yapılmasını istediğim için kontrol sekmesine girip sürekli tekrarla kod bloğunu alıp en dışa ekliyorum. Şöyle üstüne çift tıklayalım. Ekranı da büyüteyim tekrar. Şu an 0 değerini okuyor. Hareket yok. Elimle hareket ettiğimde 1 oldu. Çok hareket etmeden anlatmaya çalışıyorum. Çünkü küçük hareketleri bile algılıyor şu anda. 1 oldu, 0 oldu. Evet. Hareket algılama sensörü doğru bir şekilde çalışıyor. Siz eğer hassasiyet ayarını ya da zamanlayıcı ayarını değiştirmek istiyorsanız şu hemen önünde görünen potansiyometrelerden ayarlamalarını yapabilirsiniz. Biri hassasiyet ayarı, yani ne kadar uzaklıktaki ya da ne kadar şiddetteki bir hareketi algılayıp algılayamayacağı ile ilgili. Diğeri de zamanlayıcı, yani o hareketi algıladığında bir değerini ne kadar süre versin ya da hareket algılamadığında 0 değerini ne kadar süre versin ile ilgili. Bu ayarlamaları bir tornavida yardımıyla rahatlıkla yapabilirsiniz. Hemen kırmızı düğmeye basıyorum ve durduruyorum. Durdururken hatta LED'im yandı ama yak diye kodlamamıştım. İsterseniz bu durumda bir aygıt hızının güncellemesi alabilirsiniz. Ya da tekrar LED'inizin durumunu düşük yap kodunu çalıştırmanız gerekiyor. Şimdi hemen kodlarımızı yazmaya başlayalım. Şöyle hareket algılamanın değer okuma kodu yukarıda kalsın. Yapacağımız projede eğer bizden izinsiz biri değerli eşyamıza doğru uzanırsa orada bir hareket olacak. Hareket olduğunda da bizlere sesli ve ledli bir uyarı gelecek. Yani hareket algılama sensöründen gelen değer 1'e eşitse bizlere ledle, buzzer'la uyarı verilsin. Eğer hareket algılamadan gelen değer 0 ise led ve buzzer'dan herhangi bir uyarı gelmesin. Kodlarımızı bu şekilde yazacağız. Hemen kodları yazmaya başlayalım. Kontrol sekmesindeyim. Eğer ise değilse kodunu alıyorum. İşlemler sekmesine gelip eşittir operatörü alıyorum. Robotlar sekmesine gidip hareket algılama sensörü oku kodunu alıyorum. Ve içerisine yerleştiriyorum. Şöyle şurayı küçültelim. Şu değer okumayı da sildim. Hareket algılama sensörüm 1 numaralı kapıda. O yüzden bir değişiklik yapmadım. Hareket algılama sensöründen gelen değer eğer 1'e eşitse bizim önce bir ledimiz yansın. Led durumunu değiştir diyorum. 4 numaralı kapıda olduğu için Pino 4 olarak değiştiriyorum led kodunu ve yüksek diyorum. Kontrol sekmesine gidip şöyle 1 saniye bekle kodunu alıyorum. Yakıp söndürmek istiyorum. İsterseniz süresiz yakabilirsiniz. Şöyle 0,2 saniye bekleyerek yansın. Kopyasını çıkartalım. Hemen altına. Sonra sönsün. Ortamda hareket varsa led yanıp yanıp sönecek hızlı bir şekilde. Ve buzzer'dan da bir ses çıkaralım. Buzzer modülümüzde 2 numaralı kapıda. Robotlar sekmesine geldim. Buzzer ses çıkar kodunu alıyorum. Pino 2 olarak değiştiriyorum kapısını. Ve bir nota seçiyorum. Şöyle bir nota deneyelim. C4 olarak deneyelim. Tamam, böyle bir ses ekledim. Bu da yine hareket varsa bizlere buzzer'dan uyarı vermesi için. Ortamda hareket yoksa
hareket algılama sensöründen 0 değeri gelecek. Bir de bunun için kod yazalım. Kontrol sekmesinden eğer ise kodunu aldım. İşlemler sekmesinden de eşittir operatörünü alıyorum. Hemen şuradan kopyasını çıkaracağım hareket algılama sensörünü. Hareket algılama sensöründen gelen değer 0'a eşitse LED'imi söndüreceğim. LED durumunu değiştiri alıyorum. Pino 4 olarak değiştirmeyi unutmayalım. Durumunu da düşük yapıyorum. Hemen şöyle altına ekledim. Buzzer'ı da sustur diyebiliriz. Hemen şöyle kapı seçimini yapalım. Buzzer'ımız kaçtaydı? 2 numaralı kapıda. Hemen burayı da sustur olarak ayarlıyorum. İsterseniz buzzer'a da daha uzun bir melodi ekleyebilirsiniz. Tüm bu kontrollerin sürekli tekrarlanması için kontrol sekmesine gidip en dışını sürekli tekrarla yerleştiriyorum. Şöyle bir çift tıklayalım. Evet, kodlarım doğru çalışıyor. Artık yükleme yapmaya hazırım. Yükleme yapabilmek için robotlar sekmesine gidip Pino program kodunu en başa aldım. Sağ tıkladım. Arduino'ya yükle diyorum. Açılan pencerede tekrar Arduino'ya yükle dedim. Ve kodlarım Pino kontrol kartıma yüklenmeye başladı. Bu sırada şöyle pilimle pil şapkamı hazırlayayım. Şöyle kenara alalım. Öncesinde bir tasarım yapmıştık şu şekilde. Bir kutu hazırlamıştık. İçerisinde değerli eşyalarımızın olduğu bir bölüm var gibi düşünebilirsiniz. Pır sensörü yani hareket algılama sensörünü buraya sabitledim. Önünde LED'i var. Buzzer'ı da hemen yanda. Bu arada yüklemem bitti. Bu kartın içerisinde olan kodların aynısı yine bu tasarımdaki kartta bulunuyor. Hemen pilimi alıyorum ve Pino'ma güç girişinden yani şu kısımdan bağlıyorum. On-off kısmını on kısmına getirmeniz gerektiğini unutmayın çalıştırmak için. Şimdi şöyle tutalım. Şu anda ortamda herhangi bir hareket yok. Hareket edip buradan bir eşya almaya çalıştığımda yakalanıyorum. Ve buzzer'dan ses çıkışı sağlanıyor. LED'le de bir uyarı geliyor. Hareket olmadığında ise bu şekilde LED'im de yanmıyor, buzzer'ım da ötmüyor. Hemen arkasından kapatalım. Projemiz bu şekilde gördüğünüz gibi sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Sizler de benzer projeler yaparak kendi eşyalarınızın güvenliğini sağlayabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.